Nefes dahi alamaz durumdayım şu an ama inşallah alışacağız. Şu tablo çok güzel resmedilmiş. Sanki adamın yüzü gerçek gibi. Bayağı canlı. Alışveriş merkezlerinden bir tanesine geldik. Şöyle göstereyim etrafı. Burada minibüslerde gene muavinler var ya. Aynı Türkiye mantığı. Kapısında LGBT bayrağı var. Vay 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 vay. Böyle bir yağmur yok arkadaşlar. Arkadaşlar, Montreal Otel'den çıkışımızı yapacağız biraz sonra. Şimdi Uber tarzı bir şey çağırdık. Onunla beraber yola koyulacağız. My name is Jonathan. Jonathan. Sí. Nice to meet you, Jonathan. Bu taksici Uber değil de ona benzer bir yerel uygulamadan otel görevlisi buldu. Şimdi burada dil sorunu olduğu için herkes İngilizce konuşamıyor. Bu çat pat konuşuyor. Bunun numarasını alıp WhatsApp'tan işte çağıracağım, pozisyonumu vereceğim. Beni gelecek alacak. Öyle bugünkü gezimizi bu şekilde yapacağız. Bakalım, inşallah başımıza herhangi bir sıkıntı gelmeden Lima gezimizi yaparız. Peru'nun merkezi meydanına gelmiş bulunuyor şu an. Böyle bir parktan oluşuyor. Dört tarafı böyle devlet binası herhalde buralar. Bir tane de heykel var. Arkadaşlar, Peru'ya gelecekseniz şehir meydanında çift maskeyle dolaşma izni veriyorlar sadece. Tek maskeyle ceza yersiniz. Şu an bendeki maskeler en korumalı olanlar ve de 2 kat takınca nefes dahi alamaz durumdayım şu an ama inşallah alışacağız. Lima'ya hoş geldiniz. O güzel bir kilisesi varmış. Turistik bir yer. Oraya doğru gidiyorum. Bakalım açık mı? Gerçekten Covid'den dolayı birçok yer kapalı şu an. Ama bir şansımızı deneyeceğiz. İşte arkadaşlar, turistik denilen kilise burası. Ancak kapalı. Herhalde aynen kapalı. Yurt dışına çıkacak, daha önce çıkmamış kişilere tavsiye edeceğim programlardan bir tanesi de TripAdvisor arkadaşlar. TripAdvisor'da gittiğiniz ya da gideceğiniz lokasyonu seçiyorsunuz. Dediğim gibi haritasından şöyle görünüyor mu? Şöyle turistik mekanlar böyle haritada gözüküyor. Yürüme mesafesinde gelip bakabilirsiniz.
Ben de şu an tam bu dediğimi yapıyorum. Ama dediğim gibi hepsi kapalı. Arkadaşlar burası da İstiklal Caddesi gibi bir yer. Öyle sokak gösterileri vesaire burada da yapılıyor. Sağlı solu dükkanlar, ancak dediğim gibi çoğusu kepenk kapatmış durumda. Neden öyle bilmiyorum. Saat de şu an 11'i 40 geçiyor. Çok erken ya da çok ters bir zaman değil. İlginç yani, başkenti Peru'nun bu kadar turiste az hitap eden yer ilginç geldi yani. Bakacağız. Burada da metrobüs var. Vallahi herhangi bir programımız yok. Saat öğleden sonra 5'e kadar boşum. Gezeceğiz. Hakkını vermeye çalışacağız bugün. Sonuçta buraya gelebilmek Türkiye'den başlı başına bir iş. O yüzden böyle fırsat bulduk bedavadan. Gezelim, değerlendirelim. Evet, TripAdvisor'dan dediğim turistik mekanlardan birine daha geldik. Şöyle göstereyim size. Şurası Basilica of Our Lady diyor. Tabii içeri girişimiz yok. Şöyle dış bezemelerine bakın. Gayet hoş bir yer. Böyle ayırmışlar buraya, herhalde kontrollü geçiş yapıyorlar. Şimdi Merkez Müzesi'ne gidiyoruz. Bir de oraya şansımızı deneyeceğiz. İnşallah açıktır. Benim gibi şehri yürüyerek böyle kat etmeye aklına koyan arkadaşlara tavsiyemdir. Kendinize bir çift orijinal Crocs alın. Gerçekten çok rahat. Ben Amerika'da almıştım. Portland seferinizde bir satıcı gelmişti, orada almıştık. Gerçekten çok memnunum. Herkese öneririm. Evet. Gerçekten maske çok bunalttı. Çift maske. Hakikaten yürümek ve aynı zamanda konuşmak gayet zor. Covid gerçekten kırmış geçirmiş durumda Peru'yu. O yüzden böyle kapalı, kalabalık ortamları minimum tutmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Tabii bir senede yaklaşık 10-11 ay kadar gemide kalınca neler olmuş neler bitmiş dünyada pek bir haberimiz olmuyor. Dediğimizde ve maalesef burası da kapalı. Böyle Türk usulü, Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz çıkma balkonlar, kapalı balkonlar var. İlginç bir yer. Tüm hızıyla devam ediyor Peru gezisi. Hiçbir yere giremedik, hiçbir şey yapamadık. Sadece yürüyoruz boş boş. Arkadaşlar bu kilise açık. Ancak yüzün ön tarafını kapatan zımbırtı olmadığı için içeri almadılar. İçeride Vatikan resimleri falan, hani papağan resimleri var. Öyle herhalde bugün bir ayin falan yapacaklar. Neyse, onu da göremedik. Başka yerlere gidiyoruz. Bakalım. Şansımızı sonuna kadar zorlamaya çalışacağız. Burası da Lima Katedrali'ymiş. Yüksek ihtimal buraya da giremeyeceğiz.
Ancak Arpiços Sarayı diye bir yer varmış. Bakalım orası nasıl. Gördüğünüz gibi yani yapılar gayet hoş. Eski zamandan kalma. Yani nasıl diyeyim? Yani göze güzel hitap eden bir şehir. Estetik, tarihi estetik bir yapısı var. Ancak gerçekten bizim şansımıza Covid her şeyi engelliyor. İşte Lima Katedrali. İçeriye giriş yok arkadaşlar. Böyle bezemeleri falan, dış bezemeleri gayet hoş. Bugün merak edenler için salı günü. Yani çok pazar günü olup da hani tatil olacak bir durum yok. Salı günü saat öğlen saati ve böyle birçok yer kapalı. Şöyle bakarsanız yemek için sıra bekleyen kişiler var dışarıda. Biz de böyle herkesin gittiği yoldan yürüyoruz bakalım. Girişin bir şey var mı? Yok. Şu çiftler içeri girmeye çalıştılar. Yasak dedi. İşte burası Lima Katedrali. Thank you. Okay, second floor finish. Okay. Evet arkadaşlar. Burası işte sonunda bir yere girebildik. Böyle bir broşür verdiler elimize. Yaklaşık bir 5 mi 6 mı buranın parası. Şimdi size buraları göstereyim bakayım. Öyle İsa üstü var. Buralarda dini temalı tablolar. Birçok katedral, birçok kilise, bazilika ve böyle İsa'yı resmeden, Hazreti İsa resmeden eserler. Bu tablo çok ilginç. Buradan arkadan elleri bağlanmış birisi gözüküyor. Hemen dışarı bakıyoruz. Tablonun önüne. Tablonun önünde de yanında kimse yok ve İsa tablosu. Neyse sevinçliyim yani en azından bir yere girebildik. Hani Hristiyanlığı betimleyen bir yer olsa da dahi farklı bir yer. Yani piyano var. Şu tablo çok güzel resmedilmiş. Sanki adamın yüzü gerçek gibi. Bayağı canlı. İşte dediğim çıkma balkona geldik. Evet. Böyle dışarıyı görebiliyoruz. Telefon istiyor. Papazlar hayatını yaşıyor yani burada. Burada da balkon konuşması yapıyorlar herhalde.
Çıkışa ilerliyoruz. Ha, değer miydi bu paraya? Yani değer arkadaşlar. Yani sonuçta farklı bir şey görüyorsunuz. Ve buranın, Peru'nun meşhur hayvanı lama. Gördüğünüz gibi lama var. Lama. Gayet hoş yapmışlar. İçeri bir girelim bakalım. Belki hediyelik bir şeyler buluruz. Girdim ama çok da hoş hediyelik eşyalar yoktu. Hani ne diyeyim, alıp da birine hediye edeceksin ya da baş köşeye koyacaksın, herhangi bir şey yoktu. Fiyatlar da biraz pahalıydı. Ben de vazgeçtim. Yine burada polisler ve bariyerler var. Şu an şeyi düşünmeye başladım. Acaba geri dönerken yolu bulabilecek miyim? İngilizce bilen kişileri bulmak bayağı zor burada. Bizim taksici de bilmiyordu ama yine tarzanca marzanca bir şekilde anlaştık. Neyse, şimdi onu düşünmek için erken. Öyle bir meydana bakalım. İçeride video çekimi yasakmış. Ben de vazgeçtim. Burası da San Francisco de Lima Bazilikası'ymış. Yol kenarından böyle bir portakal suyumuzla içtik, bitirdik. Lima turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Üzerinde de şöyle hoş bir metal bir şey var. Karşı maskeler. Güzel. Şimdi size KFC'yi göstereceğim. Yani KFC'yi önünden geçene kadar fark edemedim. O kadar kapatmışlar yani sağa solu. İşte burası KFC. Şimdi aylardan sonra ilk defa kolamızı, KFC hamburgerimizi ve patates kızartmamızı yiyeceğiz. Afiyetle. Karnımızı doyurduk. Yine gezintiye başladığımız meydana geldim. Burası en merkezi yer. Şimdi tam tersi istikamete bu tarafa doğru gidiyoruz. Alışveriş merkezlerinden bir tanesine geldik. Şöyle göstereyim etrafı. Burası Real Plaza diye bir yer. Renkli renkli gördüm, bir gireyim dedim, bakayım ne var. Şöyle bir gezelim bakalım. Şimdi en sevdiğim şeylerden bir tanesini aldım. Dunkin' Donut buldum. Gerçekten çok seviyorum bunu. Aylar sonra mutlu etti vallahi beni. Şöyle oturup yiyebilecek bir yer var mı diye bakıyorum. Şöyle şuradan bir çıkmak lazım. Bu arada donutları gömdüm. Şurada çöpümüzü atalım ve böyle bir el yıkama istasyonu var arkadaşlar. Türkiye'de var mı bilmiyorum ama burada iyi düşünmüşler. Böyle park, bahçe.
Şu an saatimiz neredeyse 2'ye geliyor. Bir merak ettim, bir yer daha kaldı şehir merkezinde. Ondan sonra Google'da beni uyarıyor, sola dön diyor. Onu da hallettikten sonra artık serbest, kafama göre işte bir yerlerde oturur, çay kahve bir şeyler içer. Ondan sonra da otele tekrar geri dönerim muhtemelen. Genel olarak Lima nasıl? Ben kişisel olarak Machu Picchu için gelirim. Tamam, gidemedik bu sefer. Müsait olamadık, hani gemiden ayrılıyor sonuçta. Ama Machu Picchu için gelinir. Ancak Lima'yı göreyim, Lima'yı gezim diyorsanız bence çok da zorlamayın. O kadar da albenisi yok yani bu şehri. Tabii güzel yerleri var, gösterişli binalar var ama yani kişisel olarak bana hitap etmiyor. Arada ülkede bayağı bir güvenlik önlemleri var. Burada halk biraz maddi geliri düşük ve eylemler falan oluyor. Şu ileride gösteriler vardı. Burada da gördüğünüz gibi polisler, çevik kuvvet herhalde bunlar. Türkiye'deki karşılığı. Şöyle yol üzeri güzel binalar mevcut. Burası da sanat müzesiymiş. Şu görmüş olduğunuz yer. Ancak kapalı. Maalesef kapalı. Tarihi Savaş Müzesi bu da. Burası da kapalı arkadaşlar. Yani merak edip gidip gezim göreyim dedim. 10 yerden 8-9'u kapalı yani şu an. Boşu boşuna yürüyorum desem yani boşuna yürümüyoruz sonuçta. Burada minibüslerde gene muavinler var ya. Aynı Türkiye mantığı. Parkları güzel arkadaşlar. Parkları gerçekten bakıyorlar parklarına. Parkları gerçekten hoş. Yani sonuçta geldik ve Peru'yu da görmüş olduk. Ama yapılacaklar listesinde Machu Picchu'ya gitmek var arkadaşlar. İleride fırsatım olduğu zaman ailecek bir Machu Picchu keşfi yapacağız. Ama dediğim gibi Lima için gelmeye değmez. Benim kişisel şahsi fikrim Lima için gelmeye değmez. Geleceksiniz, Machu Picchu'ya gidersiniz. Oraya da gelmişken buraya da bir dolaşırsınız. İyi olur. Onun dışında da başka şehre dair söyleyeceğim çok bir şey yok. Akşamları biraz sakat oluyormuş buralar. Gün içinde gezintimi tamamlayıp otelime döner. Akşama da havaalanına transferimi gerçekleştir. Uçağa binerim inşallah. Uçakta Lima'dan Panama'ya. Panama'da da 12 saat havaalanında aktarma kalıp ardından da direkt İstanbul'a uçuşum var. Bayağı uzun sürecek uçuş aktarmadan dolayı. Hayırlısı bakalım. Göreceğiz neler başımıza gelecek. Sheraton Oteli var. Hemen solunda kalıyor. Kapısında LGBT bayrağı var. Burada da kutlama mı var, protesto mu var anlamadım. Bir kalabalık toplanmış. Şu karşıda hükümet binası herhalde, yanlış anlamadıysam. Geldik Lima gezimizin sonuna. Şimdi taksici çağıracağım ve otele döneceğim.
Uçuş için otelde biraz dinleneyim. Uzun bir uçuş olacak. Lima'yı da gezdik, tadında bırakalım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, Lima Havaalanı'na geldik. Uçuşumuz gece yarısından sonra 3:45 civarı. Şu an saat 10'a gelmek üzere. Yani 3-4 saat burada bekleyeceğiz. Kapı açıldıktan sonra girişimizi yapacağız. Şöyle havaalanındaki kalabalığı şöyle göstereyim. Bayağı kişi uçuş için gelmiş buraya bu saatte. Bekleyeceğiz. Ve Panama'ya gelmiş bulunmaktayız. Sabahın 6'sı şu an. Bizim uçuşta 12 saat sonra. Havaalanında zaman geçireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Birazcık fırsat bulabilirsem koltukta burada uyumaya çalışacağım. Uyuyabilirsek tabii. Vay 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 vay. Böyle bir yağmur yok arkadaşlar. Sanki bardaktan boşalmışçasına yağmur yağıyor. Ben hala havaalanındayım. 3-4 saat daha var. Bir şeyler atıştırdım. Şimdi zaman öldürmeye çalışıyorum. İnşallah uçuş için yağmur engel olmaz. Bayağı bekledik burada. Maskeden kulaklarımın arkaları bayağı bir sızlamaya başladı. Artık işkence durumuna geçmeye başladı bu bekleyiş. Ailesiyle kalkalım diyorum. Ama bu yağmurda olacak mı olmayacak mı orası belli değil. Herkes dönmüş yağmuru izliyor, yani öyle felaket yağmur yağıyor şu an. Bir taraftan gök gürülüyor, şimşek çakıyor, kameraya yansımıyor herhalde ama bayağı sıkıntılı. Uçağımız geldi.